20 gün önce bir kullanıcımız mesaj attı. Midas'taki yatırım yolculuğundan bahsediyor. 2022'de Midas'ta ilk hissesini alıyor. 2 ay önceki Nasdaq düşüşünde Amerikan opsiyonlarıyla düşüşü hedge etmiş. Ethereum ve Solana'sını yılın başında Midas'a getirmiş ve staking yapıyor. Aralıktaki altın ve gümüş rallisinde ilk defa BIST warrantlarını trade etmiş. Sadece 4 yıl önce ilk hissesini almış, bugün gelişmiş stratejiler kullanıyor. Mesajının sonunda tek bir soru vardı. Sırada ne var? Bu soru beni 2 sebepten dolayı heyecanlandırıyor. Birincisi, bu soru Midas kullanıcısının ne kadar yol kat ettiğini gösteriyor. 4 yıl önce ilk hissesini alan biri, bugün çok daha gelişmiş araçlar kullanıyor ve daha fazlasını istiyor. Daha gelişmiş araçlar, farklı piyasalar, derin stratejiler. Kullanıcımız ve ihtiyaçları değişti, bizden beklentileri de. Beni heyecanlandıran diğer şey, bugün bu sorunun burada bir cevabı var. Bugün bunun için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kullanıcının hikayesi yalnızca onun hikayesi değil. Türkiye'deki diğer yatırımcıların da hikayesi aslında. 5 yıl önce yatırım yapmak bugünkü kadar kolay değildi. Bunu değiştirmek için ilk günden kullanıcı ne istiyor diye sorduk. Ve bu 5 sene içinde siz de biliyorsunuz sadece kullanıcımızın sesini dinledik. 5 yıl önce borsa yatırımcısı Türkiye'de 1,4 milyondu. Şu anda 6,5 milyon pay senedi yatırımcısı var. Türkiye sessizce bir yatırımcı ülkesine dönüştü. 1 milyondan fazla yatırımcı ise yatırım yolculuğuna Midas'la başladı. Bugün Türkiye'de en fazla bireysel yatırımcıya sahip kurum Midas. Ama bugün büyümeden daha fazlasını konuşmak için buradayız. Çünkü Midas büyürken kullanıcılarımızın ihtiyaçları da büyüdü. İlk hissesini Midas'tan alan kullanıcı artık fonlara yatırım yapıyor, küresel piyasalara yatırım yapıyor, türev ürünlerde stratejiler kuruyor, kripto varlıklarını stake ediyor, parasını daha bilinçli yönetmek istiyor. Başta soru şuydu, yatırıma nasıl başlarım? Bugün soru değişti, yatırımımla daha fazlasını nasıl yaparım? Ve bazen soru çok daha kısa, sırada ne var? Bugün 5 yeni ürün tanıtıyoruz. 5 ürün, 5 yeni alan, tek bir amaç, kullanıcılarımız büyüdükçe Midas'ın da onlara daha fazla alan açması. Gelecek artık daha yakın. Bugün yatırımcıların çoğu piyasaya 2 kelimeyle bakıyor. Al veya sat. Bir şirketi beğeniyorsanız alıyorsunuz. Beğenmiyorsanız satıyorsunuz. Bu çok basit ve çoğu zaman da yeterli. Ama piyasalar her zaman bu kadar basit değil. Bazen elinizde sevdiğiniz hisseler vardır, kısa vadeli düşüş bekliyorsunuzdur, korunmak istersiniz. Bazen piyasadaki düşüşlerden kar elde etmek istersiniz. Bazense dövizde, altında, endekste bir hareket bekliyorsunuzdur. Bundan portföyünüzün tamamını değiştirmeden faydalanmak istersiniz. Yani bir noktada 2 kelime yetmemeye başlar. Yatırımcı 3. bir şeye ihtiyaç duyar. Strateji. Bu kelime bizim için yeni değil. 6 ay önce Amerikan opsiyonları ve Borsa İstanbul varantlarıyla bu yola çıkmıştık. Şimdiye dek türev işlemlerde 50 binden fazla Midas kullanıcısı 2 milyondan fazla emir verdi ve sadece Amerikan opsiyonlarında ayda 1 milyar dolardan fazla hacim yapıyorlar. Geçen ay yüksek portföylü bir kullanıcımız bana yazdı. Piyasanın sert düştüğü bir günde VIX ve petrol opsiyonlarıyla portföyündeki düşüşü dengelemiş. Mesajında bir cümle vardı. İlk defa bir düşüşten korkmadım. Bu cümle aslında çok şey söylüyor. Yatırımcı doğru araçlarla piyasa karşısında güçleniyor. Artık bu gücü vadeli işlemlere de sunuyoruz. Türkiye'nin türev piyasası Viop, Midas'ta. Viop, Borsa İstanbul'un
en büyük türev piyasası. Endeksten dövize, emtiadan hisseye geniş bir yelpaze sunuyor bize. Açılışta konuştuğumuz 3 şey. Sevdiğin hisseyi satmadan korunabilmek, düşüşlerde de pozisyon alabilmek, döviz veya altına portföyünün tamamını değiştirmeden bakabilmek. Viop bunları sağlıyor bize. Viop güçlü bir ürün ama bugün Viop'ta işlem yapmak o kadar kolay değil. Karmaşık ekranlar, anlaşılması zaman zaman zor teminat yapıları, ne kadar risk altında olduğunu her zaman net göremediğim bir yapı. Viop deneyimini Midas'ta baştan kurguladık ve odağımıza 2 şeyi aldık. Şeffaflık ve kontrol. Önce şeffaflık. Midas'ta ilk defa bir ürüne kendi ürün sayfasını ayırdık. Çünkü Viop'un derinliği kendi ekranını hak ediyordu. Viop'ta ne yaptığın her an gözünün önünde olmalı. Ne kazandın, ne kaybettin, elindeki para ne kadar, açık pozisyonunun, teminatın ne durumda. Hepsi tek ekranda, anlık bir şekilde önünde. İkincisi kontrol. Toplam teminatın ne kadar, riskin hangi seviyede, teminat çağrısı yani margin call'a ne kadar yakınsın. Bunları tek ekranda sürekli güncel şekilde görüyorsun. Margin call'a yaklaşmaya başladığında bunu son anda değil, o sürecin tamamında erkenden fark ediyorsun, sürpriz yok, belirsizlik yok. Midas'la birlikte Viop'ta işlem yapmak, hisse alıp satmak kadar anlaşılır olacak. Midas'ta Viop, hisse, endeks, döviz, kıymetli maden kontratlarıyla başlıyor. En çok ihtiyaç duyulan yerden kullanıcıların alıştığı Midas deneyimiyle giriyoruz. Şimdi bir ufak Viop'ta işlem yapalım. Birkaç gündür borsa yükselişte. Spot pozisyonlarım kazandırıyor. Ama kısa vadeli bir geri çekilme bekliyorum. Hisselerimi buralarda satmadan portföyümü korumayı hedefliyorum. Çünkü yükseliş trendine karşı bir hamle yapmak istemiyorum. Bu yüzden BIST 30 endeksinde kısa vadeli bir kısa pozisyon açarak kendimi hedgelemeye çalışacağım. Önce ana sayfadayım. Geliyor. Önce ana sayfadayım. Ana sayfamda vadeli işlemlere bakıyorum. Hemen gelecek. Bir saniye. Okey. Ana sayfamdayım. Vadeli işlemlerim ilk defa artık ana sayfada kendi ekranında olacak. Alacak mısınız benim telefonumu? Buyurunuz. Tamamdır. Ana sayfadayım. Vadeli işlemlerim varsa artık ana sayfada vadeli işlemleri kendi bloğunun altında göreceksiniz. Ve burada teminat durumunu görebileceksiniz ve pozisyonları göreceğiz. Şimdi teminat durumuma bakıyorum. Güvenli teminat durumum. Okeyim. Alınabilir, kullanılabilir teminatım da var. Şimdi BIST 30'a gideceğim. Keşfete geldim. Keşfetin üstünde endekslerim var. Endekslerde sağa doğru geldim. BIST 30 endeksindeyim. Şimdi bu sayfadayken işlem yap dediğimde karşıma vadeli işlemler çıkacak. Vadeli işlemlere tıkladım. Karşımda kontratları görüyorum. Karşıma vadeler geldi. Likit ürünlerde işlem yapmak istiyorum. En yakın vade Haziran. Benim için daha uygun. Haziran kontratını seçtim. Şimdi kontrat detaydayım. Bu kontrat için başlangıç teminatım ne kadar? Kaldıracım ne kadar? Sözleşme büyüklüğüm ne kadar? Aynı ekrandan görüp aynı zamanda teknik bilgileri de buradan görebiliyorum. Şimdi bir sat pozisyonu açacağım. Buraya geldiğimde emir ekranında emir büyüklüğüm ve teminat tutarım alt alta. Bu ikisini aynı anda görmek benim için önemli. Çünkü emrin hiçbir detayını Viop'ta gözümden kaçırmak istemiyorum. Miktarı girdim, emri gözden geçirdim, onayla dedim. İlk ay Viop'ta komisyon olmadığı için komisyon da ödemedim ve pozisyonum açıldı. Artık piyasada bir geri çekilme olursa BIST 30'daki kısa pozisyonum hisselerimdeki düşüşü kısa vadede dengeleyecek. Amerikan opsiyonları ve BIST varantlarından sonra Viop'la birlikte Midas'taki türev deneyimini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Hem küresel hem yerel piyasalarda stratejine uygun aracı alıştığın Midas standardında bulabileceksin. Bugün sınırlı sayıda Midas kullanıcısı Viop'u kullanmaya başlayacak. Tüm Midas kullanıcılarına ise
önümüzdeki haftalarda kademeli olarak Viyop'u açıyor olacağız. Geçen sene tam bu zamanları hatırlıyor musunuz? Amerika'da teknoloji hisseleri sert düşmüştü. Epey sert bir düşüş olmuştu. Ama aynı dönemde Avrupa'da bambaşka bir hikaye vardı. Savunma, enerji, sanayi şirketleri hızla yükseliyordu. Hatırlarsınız belki Rheinmetall, Siemens Enerji, Leonardo, Thales. Bu hisselerin böyle haftalar içinde %50, %70 yükseldiği bir dönemi görmüştük. O dönem yatırımcıların gündeminde sadece Amerika yoktu. Avrupa'daki savunma, enerji ve sanayi şirketleri yoğun şekilde konuşuluyordu. Çünkü artık dünyadaki yeni trendler tek bir yerden çıkmıyor. Bazen Amerika'dan çıkıyor, bazen Avrupa'dan, bazen tamamen bambaşka bir piyasadan. Bir dönem yapay zeka öne çıkıyor, bir dönem savunma şirketleri, bir dönem enerji dönüşümü, başka bir dönem veri merkezlerinden artan elektrik ihtiyacı. Piyasalar hızlı değişiyor ve yatırımcı için asıl önemli şey bir trendi gördüğünüzde ona yatırım yapabiliyor musunuz? Sadece izliyor musunuz yoksa gerçekten erişebiliyor musunuz? Geçen yıl birçok yatırımcı Avrupa'daki bu fırsatları gördü. Kullanıcılarımız bu şirketlere yatırım yapmak istiyordu ama en kolay, en uygun şekilde ulaşamıyorlardı. Biz de şunu gördük, yatırımcı artık sadece iki piyasayla sınırlı kalmak istemiyor. Bugüne kadar Midas'ta iki ana yatırım hattınız vardı. Türk lirası ile Türkiye, dolar ile Amerika. Ama dünya bundan biraz daha büyük. Yatırımcı büyüdükçe takip ettiği alanlar da büyüyor. Daha fazla piyasayı görmek istiyor, daha fazla trende ulaşmak istiyor. Fırsat neredeyse kullanıcı da orada olmak istiyor. Bu yüzden bugün Midas'a yeni bir yatırım hattı ekliyoruz. Avrupa borsaları ve Euro artık Midas'ta. Avrupa'nın önde gelen şirketlerine alıştığınız Midas deneyimiyle erişebileceksiniz. Şimdi hızlıca birlikte bakalım mı? İlk Avrupa hissemizi alalım. Viyop'taydım. Önce bir ana sayfama geçeyim. Avrupa borsaları ile birlikte keşfet ekranına yeni bir alan ekledik. Buradan geldim keşfet ekranıma. Buradan artık yukarıda Avrupa'ya geçebiliyorum. Buradan Avrupa borsalarındaki endekslere, günün hareketli hisselerine ve hazır listelere kolaylıkla ulaşabiliyorum. Aşağı doğru indiğimde aynı zamanda Avrupa ile ilgili haberleri okuyabiliyorum. Şimdi Avrupa borsasındaki ilk emrimi vermek istiyorum. Son zamanlarda yapay zeka altyapısında enerji talebini takip ediyoruz. Birçoğunuz da onu takip ediyorsunuz. Veri merkezlerinde ciddi enerji tüketiyor. Bu alanda güçlü konumlanan Avrupa'da şirketlerden, Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden Siemens Enerji var. Bu temaya Avrupa tarafında bir pozisyon almak istiyorum. Şimdi önce ana sayfama geldim. Avrupa borsasında işlem yapmak için Midas'ta Euro bakiyenizi iki şekilde oluşturabileceksiniz. TL veya dolar bakiyenizi Euro'ya çevirebilirsiniz ya da bankanızdaki Euro bakiyenizi anlık ve ücretsiz şekilde Midas'a geçirebilirsiniz. Ben şimdi Midas'taki TL hesabımdan bir miktar Euro'ya döneceğim. Döviz al sata tıkladım. Euro al'a tıkladım. 100 Euro alalım. Gözden geçirdim. Onayladım. Ve bir 100 Euro aldım şu anda. Şimdi keşfet bölümünden, arama bölümünden aramaya geçiyorum. Burada Siemens Enerji var. Siemens Enerji'ye geldiğimde hisse detay sayfası karşımda. Midas'ta bir Borsa İstanbul veya Amerikan hissesine girdiğinizde ne görüyorsanız burada da aynı yapı var. Grafik, temel veriler, hacim ve teknik analiz bölümü. Ve aynı zamanda hisseyle alakalı ilgili haberlerim burada. Şimdi az önce TL'den Euro'ya geçmiştim. Euro'm var. Biraz Siemens Enerji alalım.
Bir adet Siemens Enerji alacağım. Emri gözden geçir dedim. Euro olduğu için Euro ile bu emri verebiliyorum. Onayla dedim ve emrim alındı. Şu anda artık Siemens Enerji'de bir pozisyonum var. Portföy ekranıma gelelim. Portföy ekranıma geldiğimde artık yatırım fonlarımın altında Avrupa hisselerimi de görebiliyorum. Borsa İstanbul, Amerikan borsası ve artık Avrupa'ya da tek yerden yatırım yapabileceksiniz. Avrupa borsalarını önce Almanya borsasıyla kademeli olarak kullanıcılarımıza açmaya başlıyoruz. Çok önümüzdeki günlerde Almanya borsasını Midas'tan alıp satabileceksiniz. İlerleyen günlerde ise Fransa, Hollanda, İtalya'yı da ekleyerek Avrupa'daki yatırım evreninizi genişletmeye devam edeceğiz. Şimdi 5 senedir muhtemelen Midas kullanan herkesin yaşadığı bir şeyi anlatayım. Midas'a giriyorsun, sabah portföyüne bakıyorsun, bir hisseye giriyorsun. O hisse sert şekilde yükselmiş veya sert şekilde düşmüş. Sen onun neden olduğunu bilmiyorsun. Oradan Twitter'a gidiyorsun veya Google'a gidiyorsun. Hissenin ismini yazıyorsun, haberleri okuyorsun, Twitter'da yazılanları okuyorsun, sebebini anlıyorsun. Sonra Midas'a geri dönüyorsun ve işlemlerini yapmaya devam ediyorsun. Bunu muhtemelen hepimiz yaşamışızdır. Böyle bir hareket başladığında yatırımcının hızlıca anlaması gereken birkaç şey var. Hareketin arkasındaki neden, hangi sektörlere yayıldığı, hangi hisseleri etkileyebileceği bu haberlerin veya bu gelişmelerin. Seansın bu kadar erken saatlerinde henüz piyasa bile açılmamışken bu tabloyu anlamak kolay değil. Çünkü cevap tek bir kaynakta da değil. Hareketin kendisi bir endeks verisinde, sebebi bir haber sitesinde, etkilediği sektör bir analist raporunda, o gün oluşacak yatırım teması ise belki takip listenizde bile yer almıyor. Hepsini birleştirip anlamlı bir resme çevirmek zaman alan zor bir iş. Piyasayı anlamak için daha iyi bir resme erişiminiz olmalı. Bugün o resmi Midas'a getiriyoruz. Karşınızda piyasa rehberi. Piyasa rehberi her sabah açılıştan önce bir analist gibi sizin için hazırlığını yapıyor ve sizi bekliyor. Yapay zeka ile piyasayı analiz ediyor, günün temalarını sizin için öne çıkarıyor. Onlarca haber kaynağını, binlerce haberi, endeks hareketini, sektörel veriyi ve şirket gelişmesini analiz ederek size günün büyük resmini çiziyor. Bugün piyasada ne oluyor, piyasa ne yöne gidiyor ve hangi yatırım temaları oluşuyor? Ekranı açtığınızda karşınıza önce günün ana tablosu çıkıyor. Küresel piyasalarda genel yön ne tarafta, o günkü en önemli gelişmeler ve bunların arkasındaki sebepler neler? Daha derine inmek istediğinizde Amerika borsaları, Borsa İstanbul veya Avrupa borsalarının her biri için ayrı ayrı günlük analizleriniz var. Her borsanın hareketini, borsanın yönüne dair beklentileri, günün öne çıkan hisselerini ve dikkat çeken gelişmeleri burada bulabiliyorsunuz. Ama en önemlisi günün temaları. Bunu kullanıcılarımızın çok seveceğini düşünüyorum. O gün piyasada öne çıkan temaları, bu temalarla bağlantılı hareket eden hisseleri ve bunların arkasındaki gelişmeleri size tek bir akışta birleştiriyoruz. Jeopolitik bir gerilim yaşandıysa, ki geçtiğimiz 3 ay fazlaca yaşadık, bunun petrol ve altın tarafında nasıl yansıdığını görebiliyorsunuz. Yapay zekada yeni bir gelişme yaşandıysa, sektör içinde hangi hisselerin ne şekilde, hangi şirketlerin etkilendiğini takip edebiliyorsunuz. Dövizde hareketli bir gün geçirdik, bunun hangi şirketleri ve sektörleri öne çıkardığını görebiliyorsunuz. Piyasanın günlük resmi eksiksiz bir şekilde önünüze geliyor. Ve bu sadece sabah piyasa açılışlarıyla da sınırlı değil. Gün içinde ana endekste ani bir hareket olduğunda, bir merkez bankası kararı gelirse veya sektör genelinde önemli bir gelişme olursa, piyasa rehberi kendisini güncelliyor, tekrar analizlerini yapıyor, bütün interneti tarıyor ve sizin için tekrar bir analiz yaparak size bir bildirim veriyor. Böylece piyasadaki önemli gelişmeleri dağınık kaynaklara gitmeden Midas'ta kolayca takip edebiliyorsunuz.
Ve aynı analiz gücü hisse sayfalarında da sizi bekliyor. En başta bahsettiğim problem, Borsa İstanbul ve Amerikan borsasında hisselerin sayfalarına girdiğinizde grafiğin hemen altında o hisseye özel kısa bir analiz artık sizi bekliyor. Yapay zeka bir analist gibi arka planda bu hisseyi sürekli takip ediyor. Piyasa hareketlerini, haberleri, teknik göstergeleri, bilançoyu, analist verilerini düzenli bir şekilde işliyor. Siz hisse detay sayfasından ayrılmadan neden yükseliyor, neden düşüyor ve piyasanın o an bu hisse için neyi fiyatladığını sadece birkaç saniye içinde görebiliyorsunuz. Daha fazla detay görmek istediğinizde analizin tamamına geçiyorsunuz. Hissenin genel durumu, onu etkileyen güncel göstergeler, dikkat çekici sinyaller, karar vermeden önce bakmak isteyeceğiniz bütün resim hisse detay sayfasından çıkmadan önünüzde oluyor. Piyasanın rehberinin özü şu aslında, dağınık veriyi anlamlı hale getirmek. Haberi bağlama oturtmak ve günün piyasa resmini sizin için sadeleştirmek. Ve tüm bunları piyasayı anlamak için artık Midas dışına çıkmadan yapabileceksiniz. Hisse detay sayfasındaki yapay zeka analizlerini önümüzdeki hafta itibariyle hisse detay sayfalarında görmeye başlayacaksınız Midas'ı kullanırken. Piyasa rehberini ise Haziran ayından itibaren kademeli olarak tüm kullanıcılarımızla buluşturacağız. Az önce kripto konuştuk aşağıda. Geçen yılın en çok kazandıran kripto varlıkları neydi biliyor musunuz? Var mı tahmininiz? Listede Bitcoin, Ethereum ve Solana yok. Fiyatı yıl içinde 10 hatta 20 kat artan bir proje ilk çıktığında çoğumuzun adını bile duymadığı projelerdi. Bu projelerin çoğu merkezi borsalara çok daha sonra geldi. Merkezi borsalarda listelendiklerinde ise fiyat hareketinin büyük bir kısmını zaten yapmışlardı. Çünkü artık milyonlarca kişi onları keşfetmiş oluyor. Bugün kriptodaki en büyük fırsatların önemli bir kısmı merkezi borsalara gelmeden önce oluşuyor. Ve bu fırsatlar aslında DeFi'de ortaya çıkıyor. Yani merkeziyetsiz finansta. Bugün sadece Solana ağında 85 milyon kripto varlık var. Ve her gün binlerce yeni proje ekleniyor. Ama bugün DeFi'ye erişmek kolay değil. Cüzdan kurmanız gerekiyor. Seed phrase yönetmeniz gerekiyor. Ağ seçmeniz gerekiyor. Bridge yapmanız gerekiyor. Ve ağ ücretini yönetmeniz gerekiyor. Bir de bunların üstüne güvenlik riskleriniz var. Sahte projeler ve karmaşık işlemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Ama artık bunlarla uğraşmanıza Midas'ta gerek kalmayacak. Çünkü DeFi'yi Midas'ta alıştığınız kolaylıkla kullanabileceksiniz. Midas'ta DeFi'yi kullanmak için ayrı bir cüzdan kurmanız gerekmeyecek. Seed phrase yönetmeyeceksiniz. Teknik işlemleri biz arka planda sizin için yöneteceğiz. Midas'taki kripto bakiyenizle doğrudan DeFi varlıklara erişebileceksiniz. Siz sadece neye yatırım yapacağınızı karar vereceksiniz. Karmaşık bütün kısmını Midas halledecek. Üstelik Midas Kripto'da listelenen projelere kontrat adresleriyle de erişebileceksiniz. Varlık seçeneklerini arttırırken güvenlikten de ödün vermiyoruz. Midas'ta alıştığınız güvenlikte aynı arayüzde, aynı kolaylıkla DeFi'ye erişebileceksiniz. Şimdi hızlıca bir göz atalım. DeFi'deki ilk işlemimizi yapalım. Son günlerde konuşulan bir DeFi projesi var. Ben de proje daha geniş kitlelere ulaşmadan kısa süreli bir trade yapmak istiyorum bu projede. Ana sayfamdayım kriptoda. Aşağıya doğru indiğimde popüler varlıklarım var. Bu popüler varlıklarda artık kriptonun yanında bir DeFi tab'i görüyorum. Ona tıkladığımda buradaki DeFi varlıkları görebiliyorum. Tüm DeFi varlıklarını keşfet dediğimde ise Midas'ta listelenen artık tüm DeFi varlıklara buradan ulaşabiliyorum.
Solda popülerlik var. Buradan yükselişe, düşüşe, piyasa değerine göre, 24 saatlik küresel hacme göre bu listeyi sıralayabilirsiniz. Keşfetmek istediğinizde, DeFi'yi keşfetmek istediğinizde bu listeden başlayabilirsiniz. Ben aradığım projeyi biliyorum. Kısa vadeli bir trade yapacağım. İsmi Impossible Cloud Network, ICNT. Son dönemde gerçek dünyadaki veri depolama ve ağ ihtiyacını blok zincire taşıma hikayesiyle bir momentum yakaladı. Ben de kısa süreli bir trade açacağım burada. Burada projenin bulunduğu ağı görüyorum aşağı indiğimde. Önce proje hakkında bilgim var. Sonra aşağı iniyorum, ağı görüyorum, piyasa değerini görüyorum. Daha fazla göster dedim. 24 saatlik hacme bakıyorum, bu benim için önemli. Likiditeye bakıyorum ve benim için en önemli şeylerden bir tanesi en büyük 10 cüzdanın arzın ne kadarını tuttuğu. Likiditem 150 bin doların üstünde trade edebilirim. 100 bin doların üstünde trade edebilirim. İlk 10 cüzdanın arzı da %50 civarında. Bu da benim risk iştahıma şu anda uyuyor. Emir ekranına geçerek ufak bir emir vereceğim. Midas Kripto'ya geçtim. Hesabımda USDT var. 2 USDT'lik bir emir verelim. Emri gözden geçirdim. Onayla dedim. Şimdi, burada emrimin işlendiğini görüyorum. Çünkü DeFi işlemleri klasik borsalardaki gibi emir defterlerinden geçmiyor. Doğrudan blok zincir üzerinden likidite havuzuna giriyor. Oradaki likidite ile eşleşip portföyüme böyle ekleniyor. O yüzden işleniyor ekranında bir miktar beklemem burada normal. Şu anda ben bunun blok zincir üstünden eşleşmesini bekliyorum ve gerçekleşti. Şimdi ana sayfama dönersem artık DeFi, kriptonun altında DeFi bölümünde DeFi token'ımı, kripto şeyimi görebiliyorum. Cüzdan kurmadım, seed phrase yönetmedim, ağ seçmedim, bridge yapmak zorunda kalmadım. Sadece yatırım kararımı verdim ve kolayca DeFi'deki kripto varlığa yatırım yapabildim. Kripto varlıklarınız, staking kazançlarınız ve artık DeFi ile Midas Kripto'nun varlık dünyası da büyüyor. DeFi önümüzdeki günlerde bütün Midas kullanıcılarına kademeli olarak açılacak. Şimdi biraz telefonumu bırakmak istiyorum çünkü bir süre ihtiyacım olmayacak. Midas ilk günden beri mobil bir deneyime sahipti. Bu bilinçli bir karardı. Çünkü yatırımı herkes için erişilebilir kılacaksak, insanların en çok kullandığı yerden başlamamız gerekiyordu, telefonlarınızdan. Ve milyonlarca insan yatırıma ilk kez Midas'ta telefonundan ulaştı. Bugün Borsa İstanbul'da en fazla bireysel yatırımcıya sahip kurum Midas. Kısa süre önce de pazar payında Türkiye'nin en büyük bağımsız aracı kurumu olduk. Bugün Midas'ta her ay aktif işlem yapan kullanıcı sayısı yarım milyonu geçti. Son 12 ayda platformumuzda 115 milyondan fazla emir gerçekleşti ve Midas platformundaki aylık işlem hacmi 20 milyar dolara yaklaştı. Ve Midas büyüdükçe kullanıcılarımızın ihtiyaçları da büyüdü. Birden fazla ekranı aynı anda takip etmek, grafiklerle daha detaylı analiz yapmak, pozisyonlarımı izlerken hızlıca işlem verebilmek. Bunları yapmak için daha geniş bir alana, daha güçlü bir araca ihtiyacım var. Midas mobilde başladı, şimdi onu web'e taşıyoruz. Karşınızda Atlas.
Atlas'la birlikte mobil uygulamayı sadece büyük ekrana taşımıyoruz. Web'de piyasaları takip eden, analiz yapan, hızlı karar veren yatırımcılar için baştan sona yepyeni bir yatırım platformu kuruyoruz. Şimdi birlikte inceleyelim. Takım arkadaşım Serap'ı davet ediyorum. Atlas'ı tasarlarken tek bir şeye odaklandık. Her yatırımcının kendi çalışma alanını kurabilmesi. Çünkü herkesin yatırım tarzı farklı, takip ettiği piyasalar farklı, karar alma şekli farklı. Bu yüzden herkesin Atlas'ı da farklı olacak. Atlas'ı ilk açtığınızda hazır çalışma düzenlerinden birini seçebilirsiniz. Ya da tamamen boş bir ekranla başlarsınız ve istediğiniz modülleri kendiniz ekleyebilirsiniz. Ben kendi yatırım tarzıma göre bir sayfa kurmak istiyorum. Son dönemde Borsa İstanbul'da aktif işlem yapıyorum. Sabah piyasalar açıldığında genelde aklımda birkaç tane hisse oluyor. Hepsini aynı anda görmek, analiz etmek ve gerektiğinde hızlıca işlem açmak istiyorum. O yüzden ekranımı buna göre kuracağım. İlk olarak grafiğimi ekliyorum. Daha rahat görebilmek için biraz grafiğimi büyüteyim. Takip ettiğim hisselerin grafiklerine hızlı ulaşmak istiyorum. O yüzden pozisyonlarımı grafiğin hemen yanına ekliyorum. Takip listem ve emir geçmişim de hep gözümün önünde olmalı. Onları da grafiğin altına ekleyeceğim. Şimdi sabah rutinimi hızlandıracak bir şey yapacağım. Ben her sabah pozisyonlarıma tek tek bakıyorum, grafiklerini kontrol ediyorum. Normalde her hisseyi ayrı ayrı aramam gerekiyor veya farklı tablere koymam gerekiyor. Ben bunu istemiyorum. Pozisyonlarımdan direkt grafiğe geçebilmek istiyorum. Bu yüzden grafik ile pozisyonlarımı birbirine bağlıyorum. Artık pozisyonlarımdan bir hisseye tıkladığımda anında o hissenin grafiğine geçiyorum. Şimdi ilk bakacağım hisse Tüpraş hissesi. Solda gördüğüm büyük grafik Tüpraş grafiğime gidecek. Bu hissede uzun vadeli pozisyonum var. Ortalama fiyatımdan da görebileceğiniz gibi. Bu yüzden bir yıla bir günlük mumlarla bakacağım. Atlas'ın hisse grafikleri sadece fiyatı izlemiyorsun. Pozisyonumu, açık emirlerimi, ortalama maliyetimi ve kar zarar durumumu da doğrudan grafik üstünde görebiliyorum. Ortalama fiyatım burada şu anda. Limit emirlerimi görebiliyorum grafik üstünden. Tüpraş pozisyonunda şu an yaklaşık %64 kârdayım. Bu pozisyonu biraz daha büyütmek istiyorum. Şu an alım için iyi bir seviye mi? Bir trende bakacağım. Grafikteki çizim araçlarıyla hisse fiyatındaki trend hareketlerini ve formasyonu görebiliyorum. Uzun vadeli yatırım için benim risk iştahıma göre ve benim tezime göre uygun bir seviyede gibi görünüyor. Şimdi bir de indikatörlere bakalım. Önce RSI ile başlayalım. RSI hala güçlü görünüyor benim için. Henüz aşırı alım bölgesinde değil. Şimdi bir de MACD'ye bakalım. MACD'de de bir toparlanma var. Hisse hala trend çizgilerinin içinde hareket ediyor. Direnç kırılırsa yukarı yönlü bir güçlü hareket başlayabilir. Ben bu seviyeyi uzun vadeli kendi yatırım tezim için uygun buluyorum. Pozisyonumu bu seviyeden büyüteceğim. Emirim için ayrı bir yere gitmeme gerek yok. Emrimi direkt grafik üzerinden veriyorum. Başka bir ekrana geçmem gerekmiyor. Emri verdiğimde de doğrudan burada emir geçmişimde bütün emirlerimi takip edebiliyorum. Emrim gerçekleşti. Bu sırada yanda pozisyonlarım canlı olarak akıyor. Günlük kar zararım, açık emirlerim, emir geçmişim hepsi aynı yerde. Burada birden fazla çalışma alanı da ayrıca oluşturabiliyorum. Hepsini internet sekmeleri gibi yukarıda yan yana görebiliyorum ve aralarında hızlıca geçiş yapabiliyorum. Atlas'la birlikte artık WebTrader standardını
değiştiriyoruz. Artık ayrı ekranlara gitmiyorsunuz. Her şey önünüzde, bakıyorsunuz, analiz ediyorsunuz ve hızlıca işlem açabiliyorsunuz. Bugün burada gördükleriniz Atlas'ın sadece başlangıcı. Bu etkinliğe sığmayacak kadar fazla özellik Atlas'ta sizi bekliyor. Midas mobilde başladı. Şimdi webde çok daha güçlü, çok daha profesyonel bir dünyaya açılıyor. İlk aşamada Atlas'ta Borsa İstanbul ve Amerikan borsaları hisseleri olacak. Çok yakında da kripto ve türev ürünleri Atlas'a getireceğiz. Böylece tüm yatırımlarınızı tek bir platformdan yönetebileceksiniz. Atlas bugün ilk kez sınırlı sayıda kullanıcısıyla buluşuyor. Önümüzdeki haftalarda erişimi bekleme listesinden başlayarak kademeli olarak tüm kullanıcılarımızı açmaya başlayacağız. Ama size daha güzel bir şey söyleyeyim. Daha fazla Midas kullanıcısını bu yeni deneyimle tanıştıracağız. Ayrıca ilk 100 gün boyunca Atlas'a gelecek yeni özellikleri Atlas'ın ana sayfasından takip edebileceksiniz. Tüm yenilikleri geleceği tarih ve dönemlerle birlikte düzenli olarak Atlas'ı kullanırken aynı zamanda Atlas'ın ana sayfasından takip edeceksiniz. Teşekkür ederim Serap. Bugün Midas'ın kapsamını 5 yeni ürünle genişlettik. Viop, Avrupa borsaları, piyasa rehberi, DeFi, merkeziyetsiz finans ve Atlas. Midas'ın 5. yılında 5 yeni ürün. Bugüne bir soruyla başlamıştık hatırlarsanız. Bir kullanıcımızın sorusuyla sırada ne var? Bugün burada gördükleriniz o kullanıcımızın sorusunun cevabı aslında. Ama aynı zamanda yeni soruların da başlangıcı. Çünkü Midas için her yeni ürün sadece yeni bir özellik değil, kullanıcılarımızın önünde açılan yepyeni bir alan. Daha fazla piyasa, daha fazla araç, daha fazla kontrol. 5 yılda milyonlarca kişinin yatırım yolculuğuna eşlik ettik. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Birikim yapan kullanıcılarımız, bir hedefe doğru yürüyen kullanıcılarımız, geleceğini inşa eden kullanıcılarımız. Bu yolculuğun parçası olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Ve önümüzdeki 5 yıl, geçen 5 yıldan çok daha heyecanlı olacak. Hepinize teşekkür ederim.